Herkese merhabalar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Şu an elimde çok enteresan bir uydu cihazı var. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Sansui marka eski bir uydu cihazından bahsediyorum. Bu uydu cihazının Free TV özelliği var. Ayrıca video kaydetme özelliği gibi bazı özellikleri var. Açıkçası bu tarz bir cihazın var olduğunu biliyordum ancak hiç elime geçmemişti arkadaşlar. Bu cihaz normal şartlarda çöpe gidecekti. Fakat değerlendirmem için işime yarayabileceğini düşündüğü için bir abim bunu bana verdi ve bu akşam bunun içerisini açacağız ve işimize yarayacak malzemelerine, ganimetlerine bakacağız. Şimdi gelin uydu cihazımızın arka tarafını da bir inceleyelim. Uydu cihazımızın arka tarafı şu şekilde arkadaşlar. 4 tane LNB girişi var. Audio video yani SCART giriş ve çıkışları var. Ayrıca şurada bir RF out çıkışı var arkadaşlar. Eğer bunun modülatörü sağlamsa belki ilerleyen dönemde bundan küçük bir televizyon vericisi de yapabiliriz. Yine şöyle incelemeye devam ediyorum. Bakın şurada optik çıkışı ve USB çıkışı var. Sözü fazla uzatmadan üst kapağı açıp hemen içerisine bir göz atmak istiyorum. Bakalım eski uydu alıcımızdan ne gibi ganimetler çıkacak. Eski uydu cihazımızın üst kapağını çıkarttık ve bu ana siz de şahitlik edin diye şöyle çeviriyorum arkadaşlar. İçerisi oldukça tozlu ve üst kapağımızı şöyle bir kenara alıyoruz ve açıkça söylemek gerekirse ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığımı ifade etmem gerekiyor. Tozlardan bahsediyorum. Tabii ki sizin gözünüz hard diske gitti. Şaka şaka arkadaşlar. İlk kez bir uydu cihazının içerisinde bir hard disk görüyorum açık söylemek gerekirse. Dediğim gibi bu tarz modeller olduğunu görmüştüm ancak hiç elime geçmemişti. Bu uydu cihazımızın video kaydetme özelliği olduğu için biraz eski bir cihaz, birazdan daha da eski bir cihaz açıkça söylemek gerekirse. Ancak gördüğünüz gibi içerisinde bir tane hard diski var ve hemen şu tarafta da oldukça iyi bir güç kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Bu güç kaynağını kullanarak ayarlı güç kaynağı yapabiliriz. Çıkış voltajlarını bir ölçüp bakmam lazım. Şimdi diğer tarafını çevirelim, biraz temizleyelim ve yakından bir inceleyelim bakalım işimize yarayacak neler var. Oldukça tozlu arkadaşlar. Eski bir cihaz olduğunu söylemiştim. Ve bu cihaz bildiğim kadarıyla köyde kullanılan bir cihaz. Bu nedenle içerisine oldukça fazla miktarda toz toplamış. Tozları temizleyeceğiz. Cihazın eski olduğunu şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bakın. Bunlar sanıyorum cihazın RAM'leri. RAM'lerin şeklinden ne kadar eski bir model olduğunu anlayabilirsiniz. Ve üzerindeki hard diskte ID dediğimiz 40 pinli tipten bir hard diski var. 80 GB'lık Seagate'in bir hard diskini kullanıyormuş. Dediğim gibi ilk kez hani normalde üzerinde hard disk olan bu tarz kayıt yapabilen uydu cihazları olduğunu biliyordum. Fakat zamanının baba cihazlarından bir tanesiymiş. Yine NEC firmasının işlemcilerinden bir tanesini görüyoruz burada. Şurada bir flash belleği var arkadaşlar. Sanıyorum işletim sistemi bu bellek üzerinde tutuluyor. Yine şuralarda kontrolcüler var. Bir sürü çip var arkadaşlar. Bunları büyük ihtimalle değerlendiremeyeceğiz. Ancak kondansatörler oldukça işime yarar. Bu kondansatörleri söküp alabilirim. Ve tabii ki şurada bir RF modülatörümüz var arkadaşlar. Sağlam olup olmadığını bilmiyorum. Bunu test edeceğim. Eğer sağlamsa bu RF modülatörü kullanarak kendimize mini bir televizyon vericisi yapabiliriz. Yani bunun çıkış gücünü artırarak küçük bir televizyon vericisi haline de getirebiliriz. İlerleyen zamanlarda bunu değerlendirmeyi düşüneceğim. Şimdi şuradaki güç kartına, güç kaynağına odaklanmak istiyorum. Vidalarını gevşettik ve güç kaynağını şöyle anakarttan ve kutudan ayırmaya çalışacağım. Şuradaki soketler biraz beni zorlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Parayla arayıp bulamayacağım cinsten bir güç kaynağım oldu arkadaşlar. Soketleri çıkaramadım. Bu nedenle kesmek zorunda kaldım. Çok sorun değil. Şöyle burayı yakından görmenizi istiyorum. Bakın 5 volt var. 12 volt var. Görüyorsunuz. 30 volt var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şurada bakın 30 volt var. 22 volt var. 17 volt var. 8 volt var. 5 volt var. 3.3 volt var. Ve 15 volt var. Uzun lafın kısası hemen hemen yani bir laboratuvarda ihtiyaç duyulabilecek bütün voltajları
tek bir kart ile almak mümkün. Oldukça güzel bir güç kaynağım oldu. Buradan Temel abiye tekrardan teşekkür ediyorum. Temel abi, beni büyük bir dertten kurtardın. Gerçekten para verip de arayamayacağım bir güç kaynağı arkadaşlar. Yine diğer projelerimizde gelecekte değerlendireceğimiz oldukça güzel kartlardan bir tanesi. Şimdi hard diske geçmek istiyorum. Hard diskin vidalarını da gevşettim. Hard diskimiz biraz eski model olduğu için çok fazla işimize yaramayacaktır. Fakat hani böyle bir şeyle karşılaşmak gerçekten güzel oldu. Çünkü hiç beklemediğim bir şeydi. Bir uydu cihazının içerisini açıp biraz ağır gelmişti ama bir hard diskle karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Şimdi hard diskin olduğu bölümü yakından inceleyelim. Hard disk vidalarını çıkarttık. Şöyle birazcık zorlamam gerekecek sanırım. Yılların verdiği bir bağlılık var artık. Ayrılmak istemiyorlar. Şuradan güç bağlantımızı ayıralım. Şuradan ID bağlantımızı çıkartalım. Evet, hard diskimizi artık ayırdık. Yılların beraberliğini sonlandırdık arkadaşlar. Açıkça söylemek gerekirse hard disk pek fazla işime yaramayacak ama farklı projelerde kullanabiliriz. 3000'li bir motor var. Motorunu kullanabiliriz. Motor sürücüsünü kullanabiliriz. Aslında uygun donanımlar bulunursa hard diski komple de kullanabiliriz. Gerçekten farklı bir deneyim oldu. Hard diskin takıldığı yuvayı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir uydu cihazı açıp da içerisinden hard diskle karşılaşmak, dediğim gibi, farklı bir deneyim oldu. Eminim siz de benimle aynı fikirdesiniz. Şimdi şuradaki parçayı da çıkarıp anakarta şöyle yakından bir göz atmak istiyorum. Hard disk yuvamızı buradan tamamen ve hard diskimizi alalım. Şöyle bir kenara bırakıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Oldukça farklı bir anakartı var. Yakından gösterecek olursam şurada bir parçaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu açıdan daha iyi gözüküyor. Bakın arkadaşlar, şurada bir kristal osilatör var. Tam olarak 27 MHz'i gösteriyor. VHF diyor. 27 MHz'lik bir kristalimiz var. Bu kristali kullanarak bir verici yapabiliriz. Olduğu gibi kullanabiliriz arkadaşlar. Yani bu kristali hiçbir devreye ihtiyaç duymadan olduğu gibi kullanarak bir verici haline dönüştürebiliriz. İlerleyen zamanlarda yine bunu projelerimizde değerlendireceğim. Gerçekten parayla arayıp da bulamayacağım bir malzeme daha. Devre içerisinde şuradaki kondansatörlerin tümünü çıkartacağım. Bunları değerlendireceğim. Yine burada bakın, dediğim gibi RF çıkışını bir televizyon vericisi haline getirmek için kullanabiliriz. Ayrıca şurada 7805 görmektesiniz. Bir tane de hemen şurada vardı. Bir 7805'imiz de hemen burada var. Biraz sozlu ama temizledikten sonra işimizi görecektir. Onun haricinde çok fazla değerlendirebileceğimiz bir malzeme yok. Yine ön paneldeki buradaki LCD'leri değerlendirebiliriz. Bunları kullanabiliriz. Hatta kutuyu komple boşaltıp kutuyu farklı bir devreye yuva ya da kutu yapmak için de kullanabiliriz. Amfi olur, verici olur veya farklı bir uygulama olur. Gerçekten güzel malzemeler çıktı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eski uydu alıcısının içerisinden neler çıkabileceğini görmüş olduk. Öncelikle güzel bir güç kaynağımız oldu. Açıkçası en çok işime yarayacak malzeme bu. Gördüğünüz gibi üzerinde 1001 çeşit voltaj, 30 volttan alın da 3.3 volta kadar çeşitli voltajlar barındıran güzel bir güç kaynağım oldu. SMPS bir güç kaynağım oldu. Bunun yanında 80 GB'lık bir hard diskimiz oldu ama çok fazla işimize yaramayacak. Fakat yine de değerlendirebiliriz. Televizyon vericisi yapmak için bir tane RF modülatörümüz oldu. Yine radyo vericisi yapmak için 27 MHz'de çok rahat bir şekilde yayın yapabileceğimiz bir tane de osilatör kristalimiz oldu. Bunun yanında bolca çeşit kondansatörümüz oldu. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.